Merhaba arkadaşlar, ben Gio Rehber. Bu videoda ArcGIS Pro üzerinde NDVI analizini adım adım yapacağız. NDVI'nin ne olduğunu, hangi bantlarla hesaplandığını, çıkan değerlerin nasıl yorumlanması gerektiğini ayrı bir videoda detaylı olarak anlatmıştım. Konunun teorik kısmını izlemek isterseniz ekranın sağ üst kısmına bıraktığım karttan o videoya ulaşabilirsiniz. Bu videoda uygulama tarafına geçiyoruz. Sentinel-2 uydu görüntüsü üzerinden kırmızı bant ve yakın kızılötesi bandı kullanarak NDVI analizi yapacağız. İlk olarak verilerimizi ArcGIS Pro'ya ekleyeceğiz. Daha sonra bantları çalışma alanımıza göre kırpacağız. Ardından NDVI değerini hem Raster Calculator aracıyla hem de ArcGIS Pro'nun indeksler seçeneğiyle üreteceğiz. Son bölümde ise oluşturduğumuz NDVI rasterını sınıflandırarak bitki yoğunluğunu daha anlaşılır bir harita üzerinde yorumlayacağız. Şimdi ArcGIS Pro ortamında uygulama kısmına geçelim. Öncelikle yeni bir proje oluşturalım. Map sekmesinden Add Data seçeneğine tıklayalım. CTRL yani kontrol tuşuna basılı tutarak bant 4 ve bant 8 bantlarını seçelim ve ekleyelim. Daha sonra bantları çalışma alanımıza göre kırpacağız. Bunun için Clip Raster aracını kullanabiliriz. Analiz sekmesinden Tools panelini açalım ve arama kısmına Clip Raster yazalım. İki farklı raster görüntüsünü kırpacağımız için Clip Raster aracına sağ tıklayıp Batch seçeneğini seçelim. Bu seçenek aynı kırpma işlemini birden fazla raster görüntüsüne toplu şekilde uygulamamızı sağlar. Daha sonra Next butonuna basalım. Batch Input Raster bölümünde kırpılacak görüntüler olarak Band 4 ve Band 8 rasterlarını seçelim. Output kısmında ise çıktıların kaydedileceği konumu belirleyelim. Çıktı adı verirken yüzde işaretlerinin arasına name yazmamız gerekir. Buradaki yüzde name yüzde ifadesi her raster'ın kendi adını otomatik olarak almasını sağlar. Bu nedenle çıktı adını clip alt tire yüzde işaretleri arasında name şeklinde belirliyoruz. Şimdi keseceğimiz alan için çalışma alanımızı projemize ekleyelim. Daha sonra Output Extend kısmında eklediğimiz katmanı seçelim. Use Input Features for Clipping Geometry seçeneğini seçelim ve aracı çalıştıralım. Kırpma işlemi tamamlandı. Eski görüntüleri kaldıralım ve çalışma alanımızın görünürlüğünü kapatalım. NDVI analizini ilk olarak Raster Calculator aracıyla yapacağız. Raster Calculator aracı, kırmızı bant ve yakın kızılötesi bandı formül içinde kullanmamızı sağlar. Analiz sekmesinden Tools panelini açalım ve arama kısmına Raster Calculator yazalım. Raster Calculator aracını açtıktan sonra Expression kısmına NDVI formülünü yazalım. Bunun için önce bir parantez açıyoruz ve listeden band 8 katmanına çift tıklayarak ifadeyi ekliyoruz. Daha sonra eksi işaretini seçiyoruz ve band 4 rasterını aynı şekilde çift tıklayarak ekliyoruz. Bu kısmın sonunda parantezi kapatalım. Şimdi bölme işaretini ekliyoruz. Ardından tekrar bir parantez açıyoruz ve band 8 katmanını seçiyoruz. Daha sonra artı işaretini ekliyoruz ve band 4 katmanını seçerek parantezi kapatıyoruz. Formülü yazdıktan sonra Output Raster bölümünde çıktı konumunu ve adını belirleyelim. Ayarları tamamladıktan sonra Run butonuna basarak işlemi çalıştıralım. Sınıflandırmaya geçmeden önce NDVI analizini farklı bir yöntemle nasıl yapacağımızı da göstereceğim. Bu yöntem için ayrı ayrı eklenmiş bantlar yerine Sentinel-2 verisini bant yapısıyla birlikte okuyabilen XML ya da metadata dosyasını haritaya ekleyeceğiz. Öncelikle katmanların görünürlüğünü kapatalım. Daha sonra Map sekmesinden Add Data seçeneğine geliyoruz ve XML uzantılı dosyayı seçerek haritaya ekliyoruz. Bu dosya uydu verisine ait açıklayıcı bilgileri içerir. Yani görüntünün hangi uyduya ait olduğunu, hangi bantları içerdiğini, bantların konumunu, çözünürlüğünü, tarih bilgisini ve veri yapısını ArcGIS Pro'ya tanıtan metadata dosyasıdır. Haritaya eklediğimizde bantlar birleştirilmiş bir uydu görüntüsü olarak gelir. Bu kez önceki adımdan farklı olarak Extract by Mask aracını kullanacağız. Bu araçta raster veriyi belirli bir sınır alanına göre kesmemizi sağlar. Aynı işlemin farklı araçlarla da yapılabileceğini göstermek istiyorum. O yüzden farklı araç kullanmak istedim. Önce analiz sekmesinden Tools panelini açalım ve arama kısmına Extract by Mask yazalım. Aracı açtıktan sonra Input Raster kısmına son eklediğimiz Sentinel-2 görüntüsünü seçelim. Alt kısımda ise görüntünün hangi sınıra göre kesileceğini belirlememiz gerekir. Burada çalışma alanı sınır katmanımızı seçiyoruz. Daha sonra Output Raster kısmında çıktının kaydedileceği konumu ve adını belirleyelim. Ayarları tamamladıktan sonra Run butonuna basarak aracı çalıştıralım. Çalışma alanımız hazır. Şimdi üst menüden Imagery sekmesine geçelim ve Indices yani indeksler seçeneğine tıklayalım. Açılan indeksler arasından NDVI fonksiyonunu seçelim. NDVI penceresinde bizden yakın kızılötesi ve kırmızı bantları seçmemiz istenir. Bu görüntüde band 3, Sentinel-2'nin kırmızı bandı olan band 4'e karşılık gelir. Band 4 ise yakın kızılötesi band olan band 8'e karşılık gelir. Bu yüzden Near Infrared Band Index kısmında band 4 seçiyoruz. Red Band Index kısmında ise band 3 seçiyoruz. Bantları seçtikten sonra işlemi çalıştıralım.
NDVI katmanımızı oluşturduk. Şimdi sonucu daha anlaşılır hale getireceğiz. Değerleri daha okunabilir hale getirmek için semboloji ayarlarını düzenlememiz gerekir. Bunun için NDVI katmanına sağ tıklayalım ve semboloji panelini açalım. Semboloji panelinde gösterim yöntemini Classify olarak seçelim. Bu yöntem NDVI değerlerini belirli aralıklara ayırarak sınıflandırılmış bir harita görünümü oluşturmamızı sağlar. Sınıf sayısını 4 olarak belirleyelim. Bu çalışmada NDVI değerlerini 4 sınıfta değerlendireceğiz. Sıfırdan küçük değerler su, gölge veya bitki olmayan alanlar, 0 ile 0,2 arası çıplak zemin veya bitki örtüsü, 0,2 ve 0,4 arası orta yoğunlukta bitki örtüsü, 0,4 üzerini yoğun ve sağlıklı bitki örtüsü olarak değerlendireceğiz. Şimdi sınıf aralıklarını bu değerlere göre manuel olarak düzenleyelim. İlk sınıfı sıfırdan küçük değerler için ayarlıyoruz. Bu sınıf genellikle su yüzeyleri, gölge alanları veya yapay yüzeyleri gösterebilir. İkinci sınıfı 0 ile 0,2 arasında ayarlıyoruz. Bu aralık çıplak zemin, yerleşim yerleri veya zayıf bitki örtüsünü temsil edebilir. Üçüncü sınıfı 0,2 ile 0,4 arası olarak belirliyoruz. Bu sınıf orta yoğunlukta bitki örtüsünü gösterebilir. Dördüncü sınıfı ise 0,4 üzerindeki değerler için ayarlıyoruz. Bu değerler genellikle yoğun ve sağlıklı bitki örtüsünü gösterir. Sınıfları belirledikten sonra her sınıfa uygun renkler verebiliriz. Düşük NDVI değerleri için kırmızı ve sarı, yüksek NDVI değerleri içinse yeşil tonları kullanmak uygun olacaktır. Şimdi inceleyelim. Haritayı şuradaki kırmızı alana yaklaştıralım. NDVI katmanımıza bir kere tıkladıktan sonra Raster Layer sekmesinden Swipe aracını açalım. Az önce kestiğimiz uydu görüntüsünün görünürlüğünü de aktif hale getirelim ve NDVI katmanımızın altına sürükleyelim. Burada NDVI katmanımızın seçili olduğundan emin olmamız gerekli. Daha sonra Swipe aracı seçiliyken imlecimizi sağdan sola doğru kaydıralım. Burada su alanlarının ve yapay yüzeylerin kırmızı olarak sınıflandırıldığını görebiliyoruz. Bir de yoğun bitki örtüsü olarak sınıflandırılmış bir yere bakalım. Bu koyu yeşil alana yaklaşıp baktığımızda buraların da yoğun bitki örtüsüyle kaplı olduğunu görebiliyoruz. Bir sonraki aşamada Reclassify aracını kullanacağız. Legend'daki sayısal değerler yerine sınıf açıklamalarını kullanmak gerekir. Böylece haritayı inceleyen kişi her rengin ne anlama geldiğini doğrudan anlayabilir. Reclassify aracını açmadan önce NDVI katmanımızı bir konuma kaydedelim. Bunun için katmana sağ tıklayalım ve data sekmesinden Export Raster seçeneğine tıklayalım. Kaydedeceğimiz konumu seçip ismini verdikten sonra Export butonuna tıklayalım. Şimdi Reclassify aracını açabiliriz. Analiz sekmesinden Tools paneline Reclassify yazalım ve aracı açalım. Input raster olarak son kaydettiğimiz NDVI rasterını seçelim. Daha sonra belirlediğimiz NDVI aralıklarını yeni sınıf değerlerine dönüştüreceğiz. Classify butonuna tıklayalım. Burayı 4 sınıf seçelim ve OK seçeneğine basalım. -1 ile 0 arasını 1 değeriyle, 0 ile 0,2 arasını 2 değeriyle, 0,2 ile 0,4 arasını 3 değeriyle, 0,4 ile 1 arasını 4 değeriyle temsil edebiliriz. Bu durumda yeni rasterımızda her piksel artık 1, 2, 3 veya 4 değerlerinden birini alır. Burada 1 su veya yapay yüzeyleri, 2 zayıf bitki yerleşme veya çıplak zemini, 3 orta yoğunlukta bitki örtüsünü, 4 yoğun ve sağlıklı bitki örtüsünü gösterecek. Çıktı konumunu ve ismini de ayarlayalım. Daha sonra aracı çalıştıralım. Yeni oluşan NDVI katmanının öz nitelik tablosunu açalım. Buraya yeni sütun ekleyerek sayılar yerine sınıf adlarının görünmesini sağlayacağız. Öz nitelik tablosunu Ctrl+T kombinasyonuyla hızlıca açabilirsiniz. Burada Add seçeneğine tıklayalım ve yeni sütun oluşturalım. Fields Name kısmında sınıf adı yazalım ancak Türkçe karakter ve boşluk kullanmayalım. Alias kısmında görünmesini istediğimiz şekilde yazabiliriz. Data Type kısmına text seçelim ve kaydederek kapatalım. Şimdi sınıf adları bilgilerini girebiliriz. 1 numaralı sınıfa su veya yapay yüzeyler yazalım. 2 numaralı sınıfa seyrek bitki örtüsü yazalım. 3 numaralı sınıfa orta yoğunlukta bitki örtüsü yazalım. Son olarak 4. sınıfa yoğun bitki örtüsü yazalım. Daha sonra Edit sekmesinde Save butonuna tıklayarak kaydedelim. Şimdi semboloji ayarlarına geçebiliriz. Field kısmında sınıf adı sütununu seçerek sayılar yerine isim yazılmasını sağlayalım. Contents panelinde değişikliği görebilirsiniz. Sınıfların sırası karışmış. Onları da şu şekilde yukarı kaydırarak düzeltelim. Düşük yoğunluk olan yerlere kırmızı ve sarı, orta ve yüksek yoğunlukta olan yerlere yeşil tonlarını seçelim. Böylece NDVI değerlerini sınıflara dönüştürmüş ve sınıflandırmış NDVI haritamızı oluşturmuş olduk. Bu aşamada artık çalışma alanındaki bitki yoğunluğunu harita üzerinde daha net şekilde görebiliyoruz. Bu aşamadan sonra isterseniz harita tasarımını yapabilirsiniz.
Bu videoda Sentinel-2 verisi üzerinden kırmızı bant ve yakın kızılötesi bantları kullanarak NDVI analizini gerçekleştirdik. İlk yöntemde ayrı bantlar üzerinden Raster Calculator aracını kullandık. İkinci yöntemde ise metadata dosyasını kullanarak indeksler seçeneği üzerinden NDVI analizini gösterdik. Son olarak NDVI değerlerini Reclassify aracıyla 4 sınıfa ayırdık ve sınıflandırılmış NDVI haritasını daha anlaşılır hale getirdik. Bu analizle birlikte çalışma alanındaki bitki yoğunluğunu daha okunabilir hale getirmiş olduk. Siz de kendi çalışma alanınızda aynı yöntemlerle bir NDVI analizi yapabilirsiniz. Uzaktan algılama ve CBS analizleriyle ilgili yeni içerikler için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.